Bir dönem vardı. Tuz serpmek internetteki en havalı şeydi. Önemli şahsiyetler sıraya giriyor. Sadece güneş gözlüğü takmış bir adamın eti kesip tuzu dirseğinden akıtmasını izlemek için bekliyordu. İşte o hareket bugün çökmüş bir imparatorluğun imza sahnesi. Çünkü aynı adam bir restoran mutfağında çekilmiş 8 saniyelik bir videoyla kendi adını bir markaya çevirdi. Ve şimdi partiler bitti. Restoranlar kapandı. Altın biftek demeye kalmadan hakkında davalar, iddialar, raporlar konuşulmaya başladı. Bu hikaye dikkat çekecekti. Çünkü bu sadece bir aşçının hikayesi değil. Bu şöhretin, paranın ve egonun bir adamı nasıl yeraltı usulü bitirdiğinin hikayesi. Cappuccino! Cappuccino! Gelin 2017'ye dönelim. O zamanlar adı Salt Bey değil, o zamanlar Nusret Gökçe. Mutfak perdesinin arkasında çalışan bir baş aşçı. Kamera ışığı yok, spot yok, sahne yok. Sadece keskin bıçaklar, soğuk metal ve iş. Bir gün hazırlık sırasında garsonundan yardım ister. Çek der, dev bir tomahawk bifteği keserken. Kamera açılır, bıçağın sesi. Eti biçer gibi değil, sanki bir cerrah gibi. Dilimler, düzenli, temiz, ritmik. Sonra tuz. Kol kalkar, dirsek bükülür ve tuz. Bir ritüel gibi ete düşer. O an planlı değildi. Ama internet için plan gerekmez. İnternet içgüdüyle hareket eder. Bulur, büyütür, satar, sonra yer. Bu 8 saniyelik klip sadece viral olmadı. Bir canavar yarattı. Restoranlar açıldı. İstanbul, Dubai, Miami, New York, Beverly Hills, Las Vegas. Her yerde aynı isim. Her yerde aynı dekor. Her yerde aynı gösteri. Garsonlar dev bıçaklarla dolaşıyor. Müzik yüksek. Işıklar Instagram'a uygun. Müşteriler oraya yemek yemeye gitmiyor. Müşteriler oraya kanıt toplamaya gidiyor. Ben buradaydım. Ben seçildim. Ben o sahneyi yaşadım. Altın kaplı biftek. Yağlı bir şov malzemesi. Fiyatlar delilik. Bu bir menü değil, bu bir sınav. Paran var mı? Statün var mı? Girebilir misin? Ve insanlar giriyor. Çünkü lüks çoğu zaman lezzet değildir. Lüks bazen sadece aşağılamaktır. Yer altında bir kural vardır. Parayı kazanırsın ama itibarını kaybedersen para seni kurtarmaz. Salt Bey'in markası bir lezzet markası değildi. Bir gösteri markasıydı. Ve gösterinin bir sorunu var. İnsanlar bir süre sonra gösteriden sıkılır. O zaman daha fazlasını istersin. Daha yüksek ses, daha pahalı, daha abartılı. Ve o noktada ego devreye girer. Güneş gözlüğü bir aksesuar değil, bir maske olur. Pozlar bir imza değil, bir zorunluluk olur. Ve sen fark etmezsin. İnsanlar seni artık sevmiyor, seni izliyor. İzlemek, sevmek değildir. Yıl 2022. Katar. Arjantin dünya şampiyonu olur. Oyuncular ağlar, aileler kutlar. Tarihi bir an. Ve bir anda sahaya ait olmayan biri çıkar. Salt B. Davetsiz, yetkisiz ama kendinden emin. Sanki orası onun mekanı. Sanki o gecenin sahibi o. Messi'nin kolunu tutar. Selfie ister. Zorlar. Ve sonra kupa. Dünya kupası. Futbolun en kutsal objesi ve o kupayı eline alır.
Bu hareket bir şov değil. Bu bir sınır ihlali. O an dünya şunu görür. Bu adam sahneye çıkmak için her şeyin üstüne basabilir. Utanç bulaşıcıdır. İnsanlar o anı izlerken ikinci el utanç yaşar. Ve bir kez utanç yapıştı mı temizlemek zordur. Yorumlar değişir, hayranlık gider, alay gelir. Eğlenceli figür gider, rahatsız edici figür gelir. Bazı organizasyonlar kapıyı kapatır. Seni listeye almaz. Güvenliğe talimat gider. Bu adamı içeri sokmayın. Bir dönem her yere çağrılan adam, bir dönem kapıda kalan adam olur. Kimi videolarda kapıdan çevrilme sahneleri dolaşır. Ve bu kez kimse gülmüyordur. Bu kez internet gülüyordur. Seninle değil, sana. Ve yer altında bu, bitişin başlangıcıdır. Gülünç duruma düştün mü, zayıf görünürsün. Zayıf görüneni sistem yer. Perde arkasında iş çürür. Raporlara göre bazı lokasyonlarda gelirler sert düşüşler yaşar, bazı şubeler kapanır. Bir zamanlar aylar sonrasına rezervasyon alınan yerlerde boş masalar görünür. Ve gerçek şu, gösteri bittiğinde geriye sadece yemek kalır. Eğer insanlar gösteri için geliyorsa ve gösteri artık onları rahatsız ediyorsa, o zaman yemek tek başına yetmez. Eleştiriler ağırlaşır. Ortalama, abartı, fiyat performans yok. Bu kelimeler lüks markalar için kurşun gibidir. Sonra işin en kirli kısmı konuşulmaya başlar. Bazı çalışanlar bazı dönemlerde bahşişlerle ilgili usulsüzlük iddiaları dile getirir. İddiaya göre yüzdelik kesintiler, işten çıkarma tehditleri, sert çalışma düzeni. Bunlar belgeselde iddiadır. Ama şunu bil, bir markanın etrafında böyle söylentiler dönmeye başladığında lüks imaj çatlar. Bir de bazı servisler var ki görüntüsü bile yeter. Maduro'ya altın biftek servis edilmesi gibi olaylar geniş tepki toplar. Bu hikaye kontrolsüz şöhretle ilgili. 8 saniyelik bir hareket onu zirveye taşıdı. Ama aynı hareket onu çöküşün sembolüne çevirdi. Çünkü internetin başka bir kuralı daha var. Seni yükseltir, sonra düşüşünü izler ve en sonda seni unutmuş gibi yapar. Salt B'ye düştü ve bu kez kimse alkışlamıyor.